Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Haftalık gündem videosuyla karşınızdayız. Bugün önce Eurofighter konusundaki gelişmeleri size anlatacağım. Daha sonra yerli motor konusunda hem TB2'de uçan TM100 hem de Aksungur'daki PD170'in 40.000 fit rekorunu birlikte değerlendireceğiz. Ve tabii ki sivil havacılıktan da bazı haberlerimiz var. İşte konularımız. Malum Türk Hava Kuvvetleri'nin ara uçak ihtiyacı doğrultusunda uzun süredir Türkiye ve Avrupa'da özellikle de İngiltere ile Eurofighter konusunda görüşmeler yapılıyor. Ve bununla ilgili de önemli bir gelişme Cuma günü medyaya haber olarak düştü. Ben de bunu tolgaozbek.com sitesinde haberleştirdim. Video olarak da bugün size anlatıyorum. Malum Eurofighter bir Avrupa konsorsiyumu. Türkiye'ye pazarlamayı İngiltere yapıyor. Fiyat teklifini İngiltere veriyor. Ama konsorsiyumun diğer üyeleri Almanya, İspanya ve İtalya'nın İngiltere ile birlikte onayı gerektiriyor. Düne kadar İspanya olsun, İtalya olsun satan İngiltere onay verirken Almanya'nın olumsuz bir yaklaşımı vardı. Bu yaklaşım kırılmıştı, hatta onay çıktı şeklinde haberler ortaya gelirken tam Almanya'da hükümet değişiminin arifesinde Sosyal Demokrat Scholz hükümeti Türkiye Eurofighter satışına veto koydu. Bu veto sürekli mi olacak, nasıl etkileyecek? Ön bir yorum yapmak gerekirse yaklaşık 12-13 gün sonra Almanya'da yeni hükümet devreye girecek. Hristiyan Sosyal Demokrat Merz hükümeti göreve gelecek ve onlar da NATO operasyonlarını destekleyen, savunma sanayine ağırlığını vereceğini açıklamış bir hükümet olacak. O hükümet devreye girip bu kararı iptaline kadar halen Eurofighter için Almanya'nın vetosu gündemde. Yani aslında gider ayak baştan beri birçok savunma projesine Türkiye'nin destek vermemişti Almanya. Scholz hükümeti bu onayı vermeyerek aslında kendi duruşlarında bir şekilde içeride göstermiş durumdalar. Yarın öbür gün seçim olduğu zaman zaten biz Türkiye'ye bu onayı vermedik diye yeniden iktidar yolunu arayacaklar. Muhtemel gözüken şu, kaynaklara baktığımız zaman yeni hükümet Almanya'ya gelip Türkiye'ye verilen bu vetonun kaldırılmasıyla birlikte, ki bunlar için kısa bir süre içerisinde gerçekleşmesi hedefleniyor. Ardından Türkiye'ye 40 adet Eurofighter satışı için nihai kontrat imzalanacak. Tabii Eurofighter işleri dönerken bu girişimle birlikte Avrupa'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ile de Türkiye'nin önemli pazarlıkları var. Biraz daha son gelen bilgilere göre F-35 konusu üzerinden Türkiye yürümeye çalışıyor. En azından F-35'i alarak hem geçmişte ödenen paranın kurtarılması hem de geleceğe doğru bakış açısından daha gelişmiş bir uçak olduğu için F-35'in tercihi söz konusu. Ama burada da daha önceki videolarımızda anlattığımız gibi şuraya da Profesör Doktor Serhat Güvenç ile birlikte yaptığımız videonun linkini bırakayım. Orada çok detaylı konuştuk. Amerika'nın aşması gereken kurallar var. Biliyorsunuz Biden döneminde Türkiye'nin F-35 yerine Blok 70 alımı ortaya atıldı. Bu karar konusunda mütabakat sağlandı. Fakat Biden yönetiminden satış onayı çıkmadı. Trump bir şeyler yapmak istiyor, satışları gerçekleştirmek istiyor. F-35 Türkiye'ye tekrar gelecek mi? Öncelik F-35'in. Blok 70 biraz daha arka planda. Eğer beklendiği gibi planlar giderse, yani F-35'e geri dönüş izni çıkarsa, ara uçak konusunda, Eurofighter konusunda da engeller aşılırsa Eurofighter'la devam. F-35 hedef, muhtemelde Blok 70 alımı soru işareti. Ama dediğim gibi bu bilgiler henüz gerçekleşmedi. Her gün bir değişiklik oluyor, farklı adımlar atılıyor ve en azından Trump bir gün sağından bir gün solundan kalkabiliyor. Bakalım önümüzdeki günler özellikle farklı gelişmelere gebe. Ama tabii bir taraftan Türkiye'nin F-16 filosu yaşlanıyor. Hızlı bir modernizasyon lazım. Bunun da milli kaynaklarla yapılması söz konusu. Arkasından da en önemli proje Türkiye'nin milli muharip uçak Kaan konusundaki adımları. Amerika ile F-35, F-16 gibi çok önemli bir konu, hatta bence birinci önceliği olmalı. Kaan konusunda alınacak motor izninin çıkartılması. Çünkü Kaan'ın ilk blok 1'i F-16'larda kullanılan General Electric imalatı F-110 motorları kullanacak. 40 uçak için minimum 80 adet artı yedekleriyle rakam artar. Bu motorlar konusunda bir anlaşmanın sağlanıp üretim planının yapılması gerekiyor. Bu yıl sonunda Kaan'ın P1 olarak adlandırılan asıl prototipi gökyüzüyle buluşacak ve sonrasında yoğun bir test programı var. Buradan da gelecek motor haberleri önemli. Altına da tabii ki Hürjet'in motorunu da eklemek gerekiyor. Daha önceki programda yaptığımız gibi T-70 helikopteri konusunda örneğin bir ilerleme kaydedilmediği için programın 2 ve 3. aşamaları toplam 70 helikopteri oluşturuyor. Şu an kilitlenmiş durumda. Gerçekten savunma projelerinde dış politika çok önemli bir
rol oynuyor. Baykar çok önemli bir adım attı. Aynı zamanda insansız hava araçları üreticisiyken artık bir motor imalatçısı haline geldi Baykar ve TB2'lerde kullanılan Rotax 912 serisi yerine yaklaşık 100 beygir gücünde TM100 olarak adlandırılan yeni bir motorunun İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştirildi. Dışarıdan baktığımız zaman TB2'ye konulan motorda hani ne tür bir farklar var, öyle uzaktan bakmayla pek fazla bilgi edinmek oldukça güç. Ama bu uçuş sonrasında Baykar'ın genel müdürü Haluk Bayraktar önemli bir açıklama yaptı. Türkiye'de 40 yerli kuruluşla birlikte işbirliği yaptıklarını, bu motor yatırımının tamamen öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiğini ve ortaya 3 yedekli sisteme sahip yeni nesil bir motor çıktığını ve bundan sonra testlerin tamamlanmasından sonra TB2'lerin kendi TM100 olarak adlandırılan yerli motorla yapılacağını ifade etti. TB2 ilk ortaya çıkarken aslında sivil bir teknolojiden gelen Rotax'ın 912 serisi motorlarını kullanmaya başlamıştı. Rotax'lar 3 palli pervaneyi çeviriyor. 4 silindir ve 4 zamanlı bir motor. Sivil modelleri Rotax 912 serisinin özelliklerine bağlı olarak 20 bin ila 40 bin dolar arasında değişiyor. Bu sivil motoru bulabilmek kolay, herhangi bir ihracat kısıtına girmiyor. Ama Baykar bir taraftan da motor pazarına girmek üzere çok ciddi çalışmalar yapıyor ve kendi kazandığı paranın öz kaynaklarında da bunu motor konusuna aktarmış durumda. Onun da ilk hareket noktası bu TM100 serisi motor oldu. Basit bir motor ama yüksek miktarda üretilecek olması. Normalde genel havacılık uçakları işte 3000 metrenin pek üzerine çıkmazken bu motorun TB2'yi çok yüksek irtifadan uçuracak olması, çok uzun saatler görev yapması İHA'larda kullanılan sivil motorları farklı bir kategoriye doğru geçiriyor. Bir yandan da son dönemlerde İHA'lara karşı geliştirilen, işte onları vuran, etkisiz hale getiren çeşitli kamikaze drone sistemlerinin gelişmesiyle birlikte İHA'ların uçuş irtifaları da hızla yükselmeye başladı. Normalde TB2 işte Anka, Akıncı, Aksungur gibi bizim yerli İHA'lara göre biraz daha aşağıdan uçuyor. Ona da takılan geçtiğimiz günlerde bu turbo şarjör sistemiyle birlikte daha yüksek irtifada görev yapmasını sağlayacak özellikler var. TM100 de bu ihtiyaçları karşılayacak özelliklere sahip olacak. İHA'larla ilgili bu bilgileri verirken Haluk Bayraktar da önemli bir noktaya temas etti. İşte daha önceden kamerayı yurt dışından alınıyorduk. Buna bir alternatif Aselsan bir kamera geliştirdi. Motoru da dışarıdan geliyordu derken artık bizim yerli motorumuz tim bantında dedi. Geçen yıl sahada yaptığımız görüşmede Haluk Bayraktar'la motor konusunda yatırımlara ağırlık vereceklerini ifade etmişti. Burada da enteresan bir gelişme var. TM100'ün bir üzerinde 170 beygir güç sağlayan TEİ, TUSAŞ Motor Sanayi'nin PD170 ailesi var. Sonrasında da zaten bu tür pistonlu motorların yüksek irtifaya çıkarmak oldukça güç ve yüksek mühendislik gerektiriyor. Sonrasında da turboprop motorlar ve jet motorlara doğru bir geçiş var. TEİ halen Kızıl Elma ve Anka 3'te kullanılması planlanan TF6000, 6000 libre itiş güçlü jet motoru üzerinde çalışıyor. Testlerine devam ediyor. TF6000'in bir üst abisi diyeceğimiz art yakıcı sistemli TF10000 olacak. Sonrasında da buna geçilecek. İşte bu alanda da Baykar jet motoru konusunda adımlar atıyor. Bu yeni değil. Daha uzun yıllar önceden Ukrayna pazarına Baykar'ın girmesiyle birlikte Ivchenko Motorzyk'le birlikte bazı anlaşmalar yapılmış. Ortak Black Sea olarak adlandırılan bir şirkette kurulmuştu. Biraz TEİ ile Baykar bu konuda rakip oluyor. Bakalım hangisi önce yapacak, neler yapacak? Tabii Baykar da bunları yaparken her zaman ben bunları kendi öz kaynaklarımla yapıyor diyor. Bakalım bu rekabet nereye doğru gidecek, bizler de merakla bekliyoruz. Konu motordan açılmışken Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın tasarladığı çift motorlu Aksungur insansız hava aracı da özel bir rekora geçtiğimiz günlerde imza attı. Bu hava aracı TEİ tarafından geliştirilmiş PD170 motoruna sahip ve 40 bin fit irtifaya ulaştı. 40 bin fit eşittir 12.192 metre, çok ciddi bir yükseklik. Bir sonraki adımda da 45 bin fite yani 13.716 metreye çıkması bekleniyor. Aksungur havada çok uzun saatler uçabilen 6.500 kilometre menzilli tam 60 saat havada kalabilecek inanılmaz uzun uçuş süresine farklı sistemlere sahip bir İHA sistemi. Deniz görevlerinde kullanılabiliyor. Bir bölgenin çok uzun süreyle havada dolaşarak keşif görevlerinde kullanılabilen oldukça iyi bir İHA sistemi. Sistemleri bir küçük kardeşi tek motorlu Anka ile ortak ve tabii ki yerli motorda kullanılması artık sistem üzerinde herhangi bir yabancı şirketin malı herhangi bir şey olmaması da çok büyük önemli bir faktör. İşte Aselsan'ın Asel 500 yeni nesil kamera sistemi Aksungur'da kullanıldı bu testte. Aynı
zamanda da Aspilsa'nın geliştirdiği bataryalarda uçak üzerinde görev yaptı. Bir yandan da onların da testlerinin başarıyla geçtiği, devam ettiği ve irtifayı yerli motorla, irtifa rekoru 40.000 fitle geldi. Umarım yakın zamanda da 45.000 fiti görürüz. Aksungur için çok çok önemli adımlar bunlar. Şöyle bir askeri havacılıktan sonra da İstanbul Havalimanı'na bakalım. Geçen hafta ben de oradaydım. İstanbul Havalimanı'nda aynı anda 3 pistten 3 uçağın kalkışıyla ilgili çok önemli bir test başarıyla tamamlandı ve uygulamaya geçildi. Dünyada 3 havalimanı var. 3 pisti aynı anda kullanabilen. Bunlardan birincisi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Atlanta Havalimanı. Atlanta Havalimanı dünyanın aynı zamanda yolcu sayısı açısından bazı yıllar 1, bazı yıllar 2 oluyor. Delta'nın merkezi ve 3 pist aynı anda kalkış ve iniş için kullanılabiliyor. İkinci meydan Hong Kong. Hong Kong'un biraz daha farklı bir statüsü olsa da bu açıdan 3. nokta İstanbul Havalimanı oldu. Avrupa'da da ilk oldu. Yaklaşık 500 hava trafik kontrolörü özel olarak eğitimden geçirildi ve 2015 yılından bu yana, yani havalimanı inşaatının başlamasıyla birlikte hayal üçlü kalkış gerçek oldu. Bu adımla birlikte saatlik kapasite 120 uçaktan 148 uçağa çıkartılıyor. Sadece İstanbul diye bakmayın. Hemen yanında Çorlu Meydanı var. Oldukça aktif Atatürk Havalimanı var. Asya yakasına baktığımız zaman İstanbul bölgesinde Sabiha Gökçen, Topel Meydanı, biraz daha güneyinde Bursa Yenişehir meydanları gerçekten Türk sivil havacılığının çok ağır yükünü çeken çok önemli meydanlar. Bu kadar yoğun bir hava sahasında bu operasyonu yapabilmek, çünkü çok ciddi ayrımlarla yapıyorsunuz. Çok fazla uçak trafiği var ve emniyetle uçabilmesi lazım. Hem Avrupa'nın hava sahasını kontrol eden Eurocontrol hem de Devlet Hava Meydanları işletmesinin tabii ki Sivil Havacılık Genel Müdürü ile birlikte özverili çalışmaları sonrasında bu durum hayata geçti. Yakın bir zamanda 4 pistli operasyon planlanıyor İstanbul Havalimanı'nda. Bir taraftan da halen aktif olarak kullanılan 3 pist, bir tanesi paralelde saydığımız zaman 4 pist, bir de doğu batı istikametinde yapılmakta olan yeni pist var. Bunlarla birlikte ne kadar çok pist ve bunları verimli kullanabilmek aynı zamanda havalimanının trafik kapasitesini de arttırıyor. Geleceğe doğru önemli bir yatırım ve tabii bir yandan da meydanı verimli kullanmak anlamına geliyor. Tabii İstanbul Havalimanı ile ilgili bu gelişme bizleri gururlandırırken aynı zamanda sportif ve amatör havacılık için de enteresan bir adım atıldı. Bursa'da Yunuseli Meydanı var. Yunuseli gerçekten 1930'larda kurulmuş, 2. Dünya Savaşı, hani jet uçaklarına kadar Türk Hava Kuvvetleri tarafından da aktif kullanılmış bir meydan. Son yıllarda bu meydan çok şehir içinde kaldı ve tamamen amatör ve sportif havacılığa hizmet vermeye başladı. Buranın işletmecisi Bursa Büyükşehir Belediyesi'ydi. Fakat çok ekonomik görülmediği için Bursa Belediye Başkanlığı bu projeden çekildi. Sonrasında da meydan sahipsiz kalmış durumda. Bu sabah Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Burası bir hava kampüsü olarak adlandırılıyordu ama işletmecisinin kalmaması nedeniyle havalimanına artık plan çekip hava araçları uçamayacak. Mevcut hava araçlarında o meydandan ayrılmaları için özel bir izin verildi. Umarız bu aksaklık kısa sürede çözülür. Bir işletmeciye kavuşur. Çünkü bir meydanda işletmeci olmadığı zaman işte itfaiye, ambulans, sağlık hizmetleri, daha da önemlisi doğru bir şekilde hava trafik hizmetleri verilmiyor. İşletmeci olduğu zaman sivil havacılık olsun, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü olsun, buna göre bir denetim yaparak izin veriyorlar. Umarız kısa zamanda işletmeciye kavuşur. Bursa içinden işte bazı iş adamlarının, bazı havacıların girişimleri var. Bunlar hayata geçer. İşte bu tür durumlarda bir Türk Hava Kurumu'nu arıyoruz. Türk Hava Kurumu yaşadığı ekonomik darboğaz nedeniyle kayyum yönetiminde aslında bunları yapması gereken Türk Hava Kurumu. Bir taraftan da Ulaştırma Bakanlığı'nın girişimleri var. Türkiye'de 8 farklı noktada hava kampüsü, yani bu tür meydanlar kurulacak. İlk etapta Niğde'de ve Antalya'da planlanıyor. Ama bunların sayısı artmalı ki buradan yetişecek amatör ve sportif havacılar yukarıdaki profesyonel yapıyı desteklesinler. Buradan ne kadar çok pilotumuz, ne kadar çok teknisyenimiz, insanımız yetişirse hava yollarına o kadar yetişmiş personel, insan kaynağı sağlanır. Evet, haftanın gelişmeleri bu kadar. Lütfen sorularınızı yorum olarak bana yazın. Ben bu yorumlar doğrultusunda hazırladığım videoları, haberlerimi şekillendiriyorum. Birçok konuyla ilgili ilk haberi de tolgozbek.com sitemizde sizlerle buluşturuyorum. Lütfen siteyi de takip etmeyi unutmayın. Sivil havacılık, belgesel ve detay konular için de Tolga Özbek Ekstra diye bir kanalımız var. Ayrı açtık. Oraya da böyle yavaş yavaş ilgi giderek artıyor. Haftada 2 gün videoları yüklüyorum. Daha böyle genç arkadaşlarımızın öğrenmesi için çaba sarf ediyorum. Oraya da lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.